endişeleniyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni maceraya hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir bölgeye geldik. Cihazlarımıza şimdi buranın güzelce bir sinyallerine bakacağız. Harika bir keşif olacağına inanıyorum arkadaşlar. Çünkü yaşanmışlıkları çok fazla olan güzel bir bölgedeyiz. Şöyle bahsetmek gerekirse tarihsel olarak birçok medeniyetin gelip geçtiği ama hiç kimsenin tam olarak hakimiyet kuramadığı bir bölgedeyiz arkadaşlar. Onu öncelikle belirteyim size. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz bir nişanlanmış ağaç var arkadaşlar. İşaretlenmiş, nişanlanmış. Kayalıklara da bakarsanız güzel bir atmosfere sahip. Tarihte yaşamış insanların değerli malzemelerini gömmesi için veya saklaması için ideal bir nokta olduğunu düşünüyorum. Zaten biz de rivayetler doğrultusunda geldik buraya. Bölgemizde hangi medeniyetler yaşadı diye merak ederseniz arkadaşlar, Büyük Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Bizans'a ve birçok tarihi geniş medeniyetlerin burada gelip geçtiğini, yaşadığını biliyoruz. Burada bir tane yukarıda arkadaşlar çok eski tarihlere dayanı bir tane kilise varmış ve Osmanlıların da ibadet olarak kullandıkları bir tane açık alanda minber ve taşı varmış arkadaşlar. Namaz kıldıkları, ibadet ettikleri minber olarak kullandıkları bir tane alan varmış. Şimdi oralar maalesef günümüz insanları tarafından talan edilmiş ve yerle yeksan edilmiş. Bu bölgede de arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, şu an bulunmuş olduğumuz bölgede şeyler varmış arkadaşlar, hayvan bakma barınakları varmış, o tarihe ait. İnsanlar burada hayvanlarını beslemek için yapılar yapmışlar, devasal yapılar yapmışlar. Şöyle etrafa bakarsanız siz de burada yapıların olduğunu, daha sonra enkaza döndüğünü anlayabilirsiniz. Şöyle, evet, 360 derece bir açıyla size burayı göstermek istiyorum. Buradan biz güzel bir sinyal kaptık arkadaşlar ama tabii bütün cihazlarımızla bakmadık. Bütün cihazlarımızla birazdan kontrollerini sağlayacağız. Birkaç tane işaret var. İşaretlerimi göstererek sizin tabirinizde cihazlarla sinyal taraması yapacağız arkadaşlar. Ama ondan önce buradaki tarihin gerçekten çok eski medeniyetlere ait olduğunu görebilirsiniz. Şu arkamda görmüş olduğunuz ana kayalar ve şu kısımlar arkadaşlar eskiden yapılarmış. Ahır olarak, koyun ahırı olarak veya insanların yaşam alanları olarak kullanılıyormuş. Ama zamanla artık terk edilmiş ve buralar yaşanmaz hale gelmiş. Sizlerin de gördüğü gibi. Şöyle size yakından göstereceğim. Yavaştan yavaştan arkadaşlar. Şöyle cihazımızı bir kontrol altına alalım arkadaşlar. Evet, bugün arazide tekim. Küçük vadimizin getirmedik arkadaşlar. Küçük vadi şu an yanımızda yok. Ama en kısa sürede aramıza katılacağına eminim. Şöyle gösterelim arkadaşlar, bakın. Evet, şurada bir oyma işareti var mevcut olan. Evet. Şu iki kayamızın arasında yine bir şöyle bir güzellik var arkadaşlar. İçe doğru giden oymamız var. Şu taşı ben karşıdan gördüğümde temsili diyorum bakın arkadaşlar. Bir oturak taşına benzettim. Şöyle karşıdan baktığınız zaman da şöyle bir yaslama ve oturma alanı, oturak taşı yani yön işareti olabilir. Hemen şuraya geliyorum. Burada da arkadaşlarım gene güzel bir
işaret mevcut. Şöyle geliyoruz. Ana kayamız. Gözetleme taşı gibi duruyor. Tabii tarihini bilmek lazım. Hemen ilerliyorum. Karşı ağacımızın olduğu yer arkadaşlar. Evet, cihazlarımızı hazırladık burada. Sinyali de bu alanda aldım arkadaşlar. Şu ağacımızın olduğu noktada şurada bir yerde sinyalimizi aldık. Sinyal aldığımız noktaya da zaten kurulduk. Yeraltı görüntülememiz, levyemiz, dedektörümüz hazır kıta bekliyor. Evet, burada da diğer takım taklavatlarımız arkadaşlar. Şurada bir nişan işaret ağacımız var arkadaşlar. Onu da size yakından göstermek istiyorum. Bakın içi oyulmuş ve gün ışığı alan bir ağaç. Şöyle bakabilirsiniz. İçe doğru dalıyorum. Daldım. Bakın. Evet, yukarı doğru gösteriyorum. Bu ağacın içine normal şartlarda bir insan rahatlıkla sığar. Şurada da bir delik var. Oradan da evet. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bakın. Bir insan rahatlıkla sığabilecek derecede bir boşluk var. Eskiden arkadaşlar bu tarz ağaçların içini oyarlarmış ve oyduktan sonra ağacın içine oyduktan sonra arkadaşlar burasını gözetleme kulesi olarak dizayn ederlermiş. Yani burada yaşayan medeniyet farklı bir medeniyetin saldırısına maruz kaldığı zaman buradaki gözetleme askerleri veya muhafızları o askerleri bertaraf etmek için işte okla, yayla veya mızrakla veya işte çeşitli silahlarla onları bertaraf etmek için bu tarz ağaçlarda menzilenilmiş arkadaşlar. Saklanırlarmış ve gelen farklı bir medeniyetin saldırısına uğrayan diğer insanları da burada yok ederlermiş. Evet, şöyle de tekrar size göstereyim. Evet, gözetleme ağacı arkadaşlar. Harika bir yapıya sahip. Şöyle de zaten koca bir çınar olduğu aşikar belli. Ne yapacağız arkadaşlar? Cihazlarımızda kontrollerimizi sağlayacağız buranın. Hemen alan taramamızı şöyle bir alalım. Evet. Şu an alan taramamızda bir sinyal kovalayacağız. Şu noktadan başlayalım. Evet. Şöyle alan taramamızı aldık. Değerli kısmını aldık arkadaşlar. Şu an değerli de. Hop bakalım. Ya Bismillah. Evet. Alan taramamız. Karşı yönü cephe alaraktan yönünü sabitledi arkadaşlar. İlerliyoruz. Yavaş yavaş. Ağır adımlarla. Bakalım hangi açıda dönecek. Hep beraber görelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu açıda döndü. Ağacımız karşıda. Nişan ağacımız tam olarak şu noktada dönüyor. Evet. Hemen neyi alıyoruz arkadaşlar? Oksit kısmını alıyoruz. Şöyle oksit kısmımızı da göstereyim. Şu an oksitte. Şöyle kaldırıyoruz tekrar. Bak, sinyal aldığımız noktada oksit kısmında da güzel bir frekans verdi. Hemen ne yapıyoruz? Boşluk kısmını alıyoruz arkadaşlar. Boşlukta boşluğu kaldırıyoruz.
Boşluk farklı bir tepkime verdi. Bakın aşağı doğru yaklaştırsam boşlukta tepkime yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Yukarı kaldırıyorum. Farklı bir açının boşluğunu mu çekiyor acaba? Boşluk yok arkadaşlar. Evet. Hemen dedektörümü aktif edeceğim. Alan taramamızda şöyle güvenli bir noktaya alalım. Şöyle dedektörümüzü alalım. Şöyle ufaktan bir farklı bir noktada şöyle dedektörümüzü bir kontrol edelim. Şöyle ağacımıza karşı bakın arkadaşlar, bu noktada bir sinyal var. %90 olarak bir sinyal var. Hemen bir daha bakıyoruz. Bakın %90. Hemen ayrımını açıyorum. Şu an ayrımda. %80'li evet. Cihazımız hem ayrımda hem de normalde güzel bir sinyal yakaladı arkadaşlar. Hemen yeraltı görüntülememizi ne yapacağız? Aktif edeceğiz. Bakalım o bize ne diyecek. Şöyle yeraltı görüntülememizde bir aktif edelim. Evet. Bluetooth'la bağlandık. Canlı tarama diyoruz. Pinpointer kısmına giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Şöyle kalibrasyon diyoruz. Evet. Şöyle bir koyalım bakayım. Şu an cihazımız herhangi bir malzeme sinyali görmedi. Tamamen toprak analizli gitti. Tabi biz şeyine bakacağız arkadaşlar. Çıkış diyoruz. 3B tarama diyelim. Evet, taramaya başlatalım. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız.
Kaydet. Oo, bunda güzel bir grafik çıktı. Evet arkadaşlar. Pointer'de bir sinyal görmedi ama demek ki daha derinde olduğu için 3B taramada harika bir kırmızılık oluşturdu. Şöyle bakarsak çok da derin değil. Hemen şeyine bakacağım arkadaşlar. Derinlik analizlerine bakacağım. Evet. 60 santim diyor arkadaşlar. 60 santim. ...96 değer vermiş. 60 santim. Evet. Şimdi arkadaşlar cihazlarımızla kontrollerimizi sağladık. Şöyle cihazlarımızı kapatalım. Güvenli bir açıya alalım. Şimdi şu kafa bandımızı çıkaralım. Kafa bandımızı ayarladık arkadaşlar. Şöyle. Şu noktada bakın arkadaşlar. Ağacımızın olduğu noktada şu kısımda arkadaşlar. Evet, bu kısımda sinyal var. Şimdi burayı açacağız. Şu kısımda arkadaşlar. Ağacımızda kaç metre mesafe var? Şöyle kafa bandımızı takalım. Metre olarak bir sayalım bakalım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adımlık bir mesafe arkadaşlar ağacımızdan. Şimdi o kısımda güzel bir çalışma yapacağız. Şöyle eldivenimizi güzelce bir giyelim. Pointerimizi alalım. Bir de şeyimizi alalım. Onu kaybetmememiz lazım. Şöyle dursun. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu kısımda bir sinyal aldık. Evet. Şöyle güzelce bir işaretleyelim. Şöyle de bir çarpı yapalım. Evet, bu kısımda arkadaşlar. Evet. İşte bu kısımda arkadaşlar. Şimdi güzel bir çalışma yapacağız. İnşallah kayda değer güzel bir çalışma olur dileğiyle. Şöyle işaretlediğimiz yeri açacağız. Bakalım kısmetimizde ne varmış hep beraber görelim. Şöyle bir pointerimizle bir bakalım. Var mı herhangi bir şey? Yok. Şöyle pointerimiz şöyle kalsın bakalım ya. Hadi bakalım, bismillah.
Şurada bir yumuşama var arkadaşlar, bakın. Toprağın rengi de değişti. Çok da ıssız. Ara sıra etrafı kontrol etmek lazım. Evet arkadaşlar, şu an işaretlediğim bölgede, şöyle işaretlemiş olduğum bölgede bu nokta biraz daha yumuşak ve ilerlemesi kolay. İnşallah doğru noktada ilerlediğimi düşünüyorum. Pointerle kontrol ede gidiyorum ama yine de insan bir endişeleniyor yani. İnşallah doğru açıda gidiyordur. Evet. Kum parçacıkları ve şeyler çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Doğru bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. Ağaç kökleri bu tarafta. Açılacak yerde. Bu tarafta zaten buradan ilerleme şansımız yok. Şu taraftan ilerliyoruz. Bakalım doğru bir şekilde ilerliyor muyuz? Hep beraber görelim. Evet. Hadi bakalım, çalışmaya devam. Bayağı da açtık ama. Oo. Şunun şeyini, ışığını bir ayarlayalım. Evet, böyle daha iyi. Orada bir sinyal yakaladık. Sinyale yaklaştık arkadaşlar. Sinyale yaklaşınca bir heyecan basıyor vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Aha.
yaklaştık. Oo. Oo. Aman Allah'ım. Aslanım benim be. Şu güzelliğe bak. Oo. Oo. Sinyal. Bu kadar mı? Malzemeye bakar mısınız? Of 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 of. Dedektör nerede? Bakın arkadaşlar. Sinyal kesildi. Görüyor musunuz? Şu an çok. Evet, sinyal bu kadar arkadaşlar. Ah, aslanım. Yemin ediyorum var ya. Of 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 of. Şuna bakar mısınız? Oo. Evet. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Cincikli boncuklu. Yemin ediyorum var ya, harika. Evet. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir adet fil arkadaşlar. Değerli taşlarla donanımlı bir fil. Ve bir adet de bileklik. Şöyle bilekliğimizde bir takalım bakalım. Süper. Of of of. Taşlara bak. Hangi bölge demiştik arkadaşlar? Birçok medeniyetin gelip geçtiği güzel bir bölge demiştik. Evet. Bir adet fil ve bir bileklik arkadaşlar. Güzel bir kasa. Evet, karşıdaki nişan ağacımızın hemen ön tarafında harika bir malzeme bulduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Süper. Oksiti de var. Büyük ihtimalle pirinç de olabilir arkadaşlar malzemeler. Bronz da olabilir, pirinç de olabilir. Çünkü kendini mükemmel bir şekilde korumuş. Evet. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Define Vadisi kanalında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.